Kripto dedin. En son Trump'a da dedirttin. Putin'e de dedirttik. Başkan Trump'ın ağzından bu çıktı. Stratejik rezerv yapmak istiyorum Bitcoin'i diye söyledi. Amerikan başkanı nasıl müdahale eder de kriptonun gidişatını belirleyici olur? Yani Amerikan Merkez Bankası'nın paranın bir kısmını kriptoya mı yatıracak? Öyle mi anlamalıyız? Gelecekte 10 yılda, 20 yılda birey olarak, şirket olarak, devlet olarak ayakta kalmak istiyorsanız bu kripto, Bitcoin işini öğrenmeniz şart. Altın mı, kripto para mı? Ben bunların üçünü de ayırmıyorum. Altın, gümüş, Bitcoin. Bunların hepsi sınırlı varlık. Kademeli olarak düşürülmesi planlanan faizlerle ilgili vatandaşa nasıl bir yol haritası çıkarırsın? Çünkü hiç küçümsenemeyecek oranda TL faiz kullanan vatandaş var. Artık kademeli olarak çıkmalı mı oradan? Şu anda TL faiz her şeyden avantajlı görünüyor Türkiye'de. Şöyle tabii o altın, gümüş ve kripto dışında düşünüyorsa vatandaş. Bu sezon olur demiyorum ama Bitcoin bir gün $1 milyon da olacak. Bu böyle giderse $10 milyon da olacak. Sınırsız paralara karşı sınırlı parada olmak gerektiği felsefesi üzerinden gidiyorum. Bitcoin'i anlamayanın yeni dünyada yaşama şansı yok. Neden? Altın, gümüş, Bitcoin, özellikle de Bitcoin, blockchain öğrenmeyenler için, bakın almayanlar için demiyorum. Öğrenince zaten alacaksınız. Gelecek karanlık yani. Yok yani. Rezervinizi yeni sisteme uydurmazsanız hepsi sonunda çöp olmaya mahkum olacak. Efendim merhabalar, ekonomist Erkan Öz'le birlikteyiz. Önce ekonomik parametreleri konuşacağız. Altın, gümüş ve tabii ki onu bulmuşken kriptoyu soracağım. Zirvedeki yerini devam ettirecek mi? Erkan yıllardır hatırlarsınız, hatta ilk söyleyenlerden ve ilk taşlananlardan kripto parayla ilgili. Zirvedeki yeri devam edecek mi? Ne kadar devam edecek? Ve sonrasında da dünya devletlerinin borcunu konuşuyoruz. Geçen gün Artur Çetin Hoca'yla da konuşmuştuk. Ne oldu da bu kadar borca battı bu devletler? Onunla ilgili kısa bir özet geçeceğiz. Siz hoş geldiniz. Erkan hoş geldin. Hoş bulduk. Kripto dedin. En son Trump'a da dedirttin. Putin'e de dedirttik. Putin'e de dedirttin. Herkes şimdi Trump'a kameralar dönmüş durumda ama tam Trump seçildiği dönemde, yani o bir hafta 10 gün içerisinde Putin de Moskova'da bir konferansta şey dedi, yani bu yeni finansal teknolojileri durduramazsınız. Mesela Bitcoin'i kim durdurabilir, kapatabilir? Hiç kimse dedi kendi kendine. Yani düşünün, Rusya'da her şeyi yasaklama yetkisine sahip böyle bir lider çıkıyor, diyor ki Bitcoin'i durduramazsın, yasaklayamazsın. Biz bunu yıllarca anlatamadık, senin de söylediğin gibi Emel'ciğim. Yani işte şey dediler, Amerika bunu yasaklayacak dediler, kapatacaklar dediler vesaire vesaire. Biz dedik ki kapatamazlar. Hayır, işte Amerika'nın gücünün yetmediği bir şey mi var? Kapatacaklar, işte şöyle tepesine binecekler, böyle tepesine binecekler dediler. En sonunda Amerika benimsemiş oldu. Yani Başkan Trump'ın ağzından bu çıktı. Stratejik rezerv yapmak istiyorum Bitcoin'i diye söyledi. Şimdi de 20 Ocak'ta görevi devralmasını bekliyoruz. Görevi devraldıktan sonra gerçekten bu Amerika'da Bitcoin'i stratejik rezerv haline getirirse bu işte dünya tarihinde, dünya finans tarihinde ve dünya jeopolitik ekonomi tarihinde bir dönüm noktası olacak. Şu ana kadar da, yani bu seçim vaadiydi, seçim zamanında ben konuştum, şimdi farklı konuşuyorum diye hiçbir şey de söylemedi. Yani aynen bütün şeylere devam ediyor. Mesela Bitcoin $100.000 bulduğunda Bitcoin camiasını, kripto camiasını tebrik etti. Oğullarından bir tanesi Bitcoin $1 milyon olacak dedi. İşte çok büyük Bitcoin taraftarı olan Michael Saylor gibi isimlerle bir araya gelip Trump'ın oğlu toplantılar yapıyor. İşte kripto camiasından bütün önemli isimler işte Mar-a-Lago'ya gidiyor, Trump'ın adeta merkez gibi kullandığı o büyük evine gidiyor. Orada toplantılar yapıyor. Şu ana kadar finansal pozisyonlarla ilgili gündeme getirdiği, işte ben şu kişiyi atayacağım, bu kişiyi göreve getireceğim dediği herkes Bitcoin ve kripto varlık dostu. O yüzden ümitle 20 Ocak'ın gelmesini bekliyoruz. 20 Ocak'ta devir teslim yapıldıktan sonra Trump Bitcoin'i ben Amerika'nın stratejik rezerv varlığı haline getireceğim diye resmi çalışmalara başladığı zaman kriptolarda ben hareketin hızlanacağını düşünüyorum. Şimdi piyasalarda şöyle görüşler var. İşte bu çoktan fiyatlandı. Bence fiyatlanmadı. Yani çoktan işte bu öngörüyle bir alım yapıldı gibi bir düşünce var.
Bence dünya hala olana uyanamadı. Yani biz kripto camiası olarak çok yakından takip ettiğimiz için biliyoruz. Bakıyorum mesela Türkiye'de de dünyada da işte ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili programlara bakıyorum, konuşulanlara bakıyorum. Trump'ın Bitcoin'le ilgili, sınırlı rezerv varlıklarla ilgili söylemleri hakkında hiçbir şey konuşmuyorlar. Yani bu olan olayı hala Trump'ın ilk dönemiyle karıştırıyorlar. Trump'ın ilk döneminde Trump'a şey muamelesi yapıyorlardı. Ya bu işte bir hödük, hiçbir şeyden anlamaz. Böyle laf olsun diye konuşuyor. Aynen laf olsun diye konuşuyor. Bugün söylediğini yarın inkar eder şeklinde hala yaklaşıyorlar. Halbuki çok yanlış. 20 Ocak'tan sonra ben çok büyük değişiklik olacağını düşünüyorum. Şurayı anlamakta zorlanıyorum. Kriptoyu bir elin yönetmesi mümkün mü? Bu birincisi. Amerikan başkanı nasıl müdahale eder de kriptonun gidişatını belirleyici olur? Yani Amerikan Merkez Bankası'nın paranın bir kısmını kriptoya mı yatıracak? Öyle mi anlamalıyız? Aslında evet öyle olacak. Yani çıplak olarak, yani reel olarak baktığımızda olacak olan olay o. Ama tabii bu şimdi bir sürü terime sarılacak falan filan. Ama öyle karşımıza çıkacak. Dille öyle yani olacak. Herkesin anlayacağı dille aslında Amerikan Merkez Bankası ya da Amerikan maliyesi, ya Merkez Bankası para basarak ya da maliye sürekli Amerikan borç senetleri çıkartarak oluşturdukları bu parasal arzla Bitcoin satın alacaklar. Öyle görünüyor. Şey karıştırılıyor bizim camiada da, işte Bitcoin merkeziyetsiz dediniz, işte bir tane adamın eline düştünüz falan gibi söylemler var. Bir kere şunu söyleyeyim. Trump seçildiği için Bitcoin'in yükselişi kuvvetlenecek ve şiddetlenecek. Hem yükselişi hem düştüğü zaman da düşüşü şiddetlenecek. Bakın onu ben söylemiştim zaten. Şu anda da onlar oluyor. Bakın bir yükseliyor 107-108 bin, sonra bir düşüyor. Bütün altcoin'ler çok feci şekilde yerlere seriliyor. Trump seçilmeseydi, Kamala Harris seçilseydi ne olacaktı? Onların yönetiminde de, Biden, Kamala Harris yönetiminde de Bitcoin 20 binden 100 binlere geldi. Yani 60 binlere geldi zaten. 3 katına çıktı. Yani Trump seçilmeden önce de Bitcoin yükseliyordu. Kendi kaderinde bu kaçınılmaz mı diyorsun? Tabii gene yükselecekti. Çünkü bunlar da acayip borç yapıyorlar. Yani Amerika'nın kuruluşundan 1776'dan 1976'ya kadar bütün 200 yıllık tarihinde ürettiği borç 1 trilyon dolar. Bak 200 senede. Bu Biden, Kamala Harris yönetimi son birkaç ayında 1 trilyon dolar borç yaptı. Yani bu borçla zaten sen para arzını sürekli arttırmış oluyorsun. Parasal çarpanları arttırmış oluyorsun. İşte altın, gümüş, Bitcoin, bunların hep yükselmesine sebep oluyorsun. Şimdi Trump bu işi sadece resmi hale getiriyor. Trump seçilmeseydi de altın, gümüş, Bitcoin, sınırlı varlıklar, sınırsız paralara karşı değer kazanmaya devam edecekti. Trump seçildiği için şiddet artacak, yükseliş şiddeti artacak ama düştüğü zaman düşüş şiddeti de artacak. Bir de şunu söyleyelim. Biz merkeziyetsizlik dediğimiz zaman Bitcoin'in yönetimini anlıyoruz. Yani şimdi Trump çıkıp da Bitcoin 21 milyonla sınırlı olmayacak kardeşim, İşte sınırı 210 milyona çıkarıyorum diyebilir mi? Diyemez. Böyle bir şey derse sadece şunu yapmış olur. Trump kendine özel bir Bitcoin yaratmış olur. Bitcoin topluluğu gene o kurala bağlı kalır. Yine 21 milyona bağlı kalır. Gene Bitcoin, eski Bitcoin olduğu yerde durur. Yani biz merkeziyetsizlik derken bunu anlıyoruz. Herkes de şuna bakıyor. Trump bir şey söyledi ya da Elon Musk bir şey söyledi. Fiyat yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Tabii ki fiyat yukarı çıkıp aşağı inecek. Bunlar dünyanın en önemli insanları. Yani pirinç hakkında konuşsalar onun da fiyatı yukarı iner, çıkar. Altın mı, kripto para mı? Ben bunların üçünü de ayırmıyorum. Altın, gümüş, Bitcoin. Bunların hepsi sınırlı varlık. Bitcoin dijital sınırlı varlık, yani kesin bir sınırı var. Altın ve gümüşün de doğal, yani madencilik sınırlı olduğu için öyle bir sınırı var. Tarih boyunca altın ve gümüş kullanılmış. Yani son 5000 yıldır insanlık ne zaman sınırsız paradan enflasyon sıkıntısına düştüyse altına, gümüşe geri dönmüş. Sınırlı paraya geri dönmüş ve o şekilde yeniliğe, işte yeniden düzene kavuşabilmiş. Bitcoin neden sınırlı varlık Erkan? Bitcoin'i dizayn ederken... Yani yeni bir yazılımla yenileri çıkarılamaz mı? İşte şimdi şöyle,
Bunu da gündeme getiriyorlar. İşte başka coinler çıkartılıyor. Evet. O zaman burada sınır ne falan diye. Ama Bitcoin'in sınırı artmıyor ki. Başka coin piyasada kabul görürse bir değer Şimdi kazanıyor. anladım. Ve Evet. Bitcoin değer kazanırsa onlar da değer kazanıyor farkındaysanız. Yani Bitcoin'den, bu denklemden Bitcoin'i çıkardığınız zaman o diğer binlerce coin bence mahvolur. Yani ortada bir şey kalmaz. O yüzden Bitcoin çok önemli. Bitcoin neden önemli? İlk dijital blockchain teknolojisine dayalı ilk varlık ve 2008 krizine karşı geliştirilmiş bir varlık. Yani 2008'de kriz olduktan sonra, bütün finans sistemi çöktükten sonra, yani bize şimdi çökmemiş gibi anlatıyorlar ama dünyadaki bütün bankalar, sigorta şirketleri, hepsi finansal olarak bütün sektördeki bu insanların hepsi işsiz kaldı. Yani neredeyse dünya çapında 100 milyon insandan bahsediyoruz finans sektöründe çalışan, belki daha fazla, tam sayısını bilmek mümkün değil. 10 binlerce banka, binlerce sigorta şirketinden bahsediyoruz. Bunlar 2008'de battı. Bunları ne kurtardı? Merkez Bankası'nın acayip para basması. Amerika o devre kadar, 2008'e kadar yine 200 küsür yıllık tarihinde 1 trilyon dolar Merkez Bankası parası basmıştı. O krizi atlatabilmek için önce birkaç yılda bunun 3,5 katını bastı. 200 yılda ürettiğin 3,5 katını bastı. 2020 krizinde de sadece 3 ayda 200 yılda ürettiğinin 3 katını basıp piyasalara sürdü. Yani son 14 yıl civarında neredeyse 200 yılda basılanın 6-7 katını Amerika bastı. İsviçre, Japonya, işte Avrupa, Çin hepsi bastılar. Yani toplam basılan para böyle 35 trilyon dolarlara falan ulaştı. O yüzden Bitcoin buna karşı dizayn edildiği için ve düşünün 5000 yıldır biz sınırlı varlık olarak doğal altın ve gümüş kullanıyoruz. 5000 yıl sonra altının internette dolaşabilen versiyonu karşımıza çıktı. Yani 5000 yıl önce ilk altını kullananların durumundayız şu anda. Yani 5000 yıllık bir şans yakalamış durumdayız. Blockchain teknolojisinde sadece sınırlı para yok. İşte bir bankanın on binlerce personelle yaptığı işi blockchain teknolojisi sayesinde 50-60 kişiyle yapabiliyorsunuz. Böyle bir özellik de var. İkisi bir araya gelince hem sınırlı para hem 5000 yıl sonra altın gümüş gibi yeni bir varlığın dijital alanda ortaya çıkmış olması hem de bu blockchain teknolojisinin getirdiği trilyonlarca dolarlık tasarruf potansiyeli, ikisi bir araya geldiği zaman işte bu patlayıcı etkiyi oluşturuyor. Ben altın, gümüş ve Bitcoin'i sınırlı para olmaları açısından ayırmıyorum. Şu anda o merkez bankalarının bastığı ya da maliyelerin ürettiği o müthiş borç ve sınırsız para Bitcoin tarafından fışkırıyor adeta. Yani değer transferi olarak Bitcoin tarafından fışkırıyor. Yarın altın ve gümüşte de daha kuvvetli çıkışlar görebiliriz. Ama şunu ifade edeyim, yine de Bitcoin ve kriptolar blockchain teknolojisi de arkalarında olduğu için orada da çok büyük bir iş potansiyeli var. Çünkü trilyonlarca, 10 trilyon dolarlarca bir orada tasarruf ve yeniden organize potansiyeli var. O yüzden büyük ihtimalle her zaman kriptolar altın gümüşten en azından bir miktar daha kazançlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama ben portföyümde satın aldığım altın ve gümüşleri çok acayip durumlar olmazsa satmıyorum. Yani yarın şu yanlış anlama da olmasın. Yani Bitcoin evet hep üstün performans gösterecek ama Bitcoin'de sezonlar var. Yani 4 yılda bir çok yükseliş olan dönemler geliyor ve çok büyük düşüşler geliyor. Çünkü çok artan bir şey, çok hızlı yükselen bir şey. İnsan psikolojisi 20 kat kar ettikten sonra o insan orada durmuyor. Aslında durması gerekir. Yani ben bu işlere başladığımda Bitcoin 1000 dolardı. 20 bin dolara çıkınca herkes sattı. %90, %80, 90 düştü. Halbuki şimdi ne oldu? 100 bin dolar. Yani aslında durmak gerekiyor ama durmuyor insanoğlu işte yani. Biz biliyor muyuz o 4 yıllık paternlerin Döngüleri neresindeyiz? biliyoruz. Şimdi çıkış Evet, evresinde şimdi miyiz? şöyle bakarsak mesela 2013'te büyük yükselişler olmuştu. 2017'de büyük yükseliş oldu. İşte 1000 dolardan 20 bin dolara gitti. 2021'de büyük yükseliş oldu. Bakın hep 4 yıl gidiyor. 2014'te de işte büyük düşüş olmuştu. 2018'de büyük düşüş olmuştu. 2022'de büyük düşüşler oldu. Borsalar battı vesaire. Şimdi baktığımız zaman 2025'te büyük yükseliş olması gerekiyor.
2026'da da eğer çok acayip şeyler olmazsa, yani bu döngüler çalışmaya devam ederse de 2026'da da düşüşler olması gerekiyor. Bu yani demin söyledik işte kriptolar altını gümüşten muhtemelen blockchain teknolojisi de işin içinde olduğu için ve Bitcoin çok yeni olduğu için muhtemelen hep daha iyi performans gösterecek ama Bitcoin'de düşüş sezonları olduğunu da bileceğiz. Yani bu işe giriyorsak bir kere ben şunu söylüyorum. Sloganımız şu: hemen alın demiyoruz. Hemen öğrenin diyoruz. Bakın Trump Bitcoin'i ulusal rezerv varlık haline getirirse bu şu demek olacak: Amerika'nın 2 tane ulusal rezerv varlığı var şu anda. Altın ve petrol. Altın ve petrolle aynı düzleme gelecek demek Bitcoin. Ve bunun arkasından o zaman şimdiden Almanya'dan falan bile sesler çıkmaya başladı. Bir önceki Maliye Bakanı çıktı mecliste, dedi ki ya Trump öyle bir şey yapacak. Biz bunu konuşmuyoruz bile. Yani bir kendimize gelelim, bir şeyler yapalım dedi. Başka ülkelerde de başka milletvekilleri teklifler veriyor. Avrupa Parlamentosu'nda teklifler veriliyor. Amerika bunu yaptıktan sonra Rusya açıklarsa, Almanya açıklarsa, İngiltere açıklarsa ne olur? Düşünün bakalım yani fiyatlar ne olur? Ne olur mesela? Mart-Nisan ayına kadar büyük bir ihtimalle, şimdilik önümüzde bir sıkıntı yok. Trump göreve gelecek, bu açıklamaları yapacak. Büyük bir ihtimalle şu ana kadar fiyatlanmayan gelişmeler çok hızlı bir şekilde fiyatlanacak. Hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde. Ondan sonra mesela yaz dönemini iyi geçirebilecek miyiz? Çünkü 2021 yükseliş sezonuydu, 2013 yükseliş sezonuydu ama bunların yaz dönemleri kötü geçti. Bayağı ciddi düşüş oldu Bitcoin'de, böyle %40, %50 civarında. Mesela bu yaz döneminde de öyle bir şey olacak mı? Ona bakacağız. Sonra Trump'ın uygulayacağı mesela bu tarif dediği işte gümrük vergileri dünya uluslararası global ticaret hacmini düşürecek mi? Düşürürse dünyayı böyle bir krize doğru sürükleyebilir. İşte sonbaharda, kışta, 2025'in sonbaharında, kışta da bunlara bakacağız. Eğer bunlar olmuyorsa, Trump sadece tehditle geçiştirip dünya ticaretini baltalamıyorsa, Amerikan ekonomisi büyüyorsa, borsalar yükselmeye devam ediyorsa, likidite yaratılmaya bankalar tarafında devam ediyorsa, o zaman diyeceğiz ki evet, sonbaharda, kışta da bu sezon devam edebilir. Ona göre yani sezon ne kadar sürerse biz o kadar yükseleceğiz diyebiliriz. Altında da şu anda 2700 dolarları önemsiyorum ben. 2700 doların üzerine çıkabilirse ki Bitcoin'de nasıl yükseliş bekliyorsam altında, gümüşte de aslında bekliyorum. 2700 doların üzerine attığı zaman hedefi böyle 2850-2900 civarı olacak. Zaten psikolojik hedef ondan sonra 3000 dolar haline gelecek. Gümüşte de şu anda 30 dolar civarındayız. Böyle 31-32'yi yakalayabilirsek orada da hedef 38 dolar olacak. Hep bunlar ons fiyatları. Ben ons olarak bakıyorum, dolar olarak bakıyorum. TL olarak bakmak yanıltıyor çünkü. Gümüşte de 38 dolar yakalandıktan sonra çok daha iyi yerlerin hedeflenebileceğini düşünüyorum. Ama ona o zaman bakmak lazım. Yani 38 dolara geldi mesela. Bitcoin'de de şu anda mesela teknik hedefler böyle önce 110-111 gibi, sonra 120'ler ve 124 bin görünüyor teknik tabloya baktığınız zaman. Mesela 124 bine ulaştık diyelim. O zaman teknik olarak nasıl bir formasyon oluşacak ona bakacağız. Ondan sonra yeni hedef verebiliriz. Ama böyle baştan işte bazı bankalar açıklıyor, işte Standard Chartered Bank, bir Avrupa bankası, işte demiş ki 250 bin dolar olur 2025'te. Bir başkası demiş ki 200 bin dolar olur. Bir adam çıkıyor diyor ki 500 bin dolar olur. Bunlara gerek yok. Bunları kademe kademe takip etmemiz gerekiyor. Aşama aşama 124 bine gelebilirsek ondan sonrasına bakacağız. Ondan sonra ne hedef çıkıyor karşımıza ona bakacağız. Geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK ile ENAK arasında yaklaşık 2 katı fark var. Bu farkı nasıl değerlendiriyorsun? Hemen devamında da kademeli olarak düşürülmesi planlanan faizlerle ilgili vatandaşa nasıl bir yol haritası çıkarırsın? Çünkü hiç küçümsenemeyecek oranda TL faiz kullanan vatandaş var. Artık kademeli olarak çıkmalı mı oradan? Nasıl bir uyarı yaparsın? Şu anda öyle bir ortam yok. Devam mı TL faiz? Şu anda TL faiz her şeyden avantajlı görünüyor Türkiye'de. Şöyle tabii o altın, gümüş ve kripto dışında düşünüyorsa vatandaş. Borsanın ne olacağı belli değil. Çünkü nasıl bir ekonomi politikası izlenecek o da belli değil. Baktığımız zaman şimdi evet faizler düşürülmeye başlandı ama bankadaki faizler hala
hedeflendiği söylenen enflasyondan fazla. Aslında bu bir aldatmaca. Yani hedeflenen enflasyon %20-21 diyorlar. Bunu da 2 ile çarpın. Yani o gerçekleşse bile 2 ile çarpmanız lazım. Çünkü dünya genelinde zaten resmi enflasyonun 2 katını düşünmeniz lazım. Gerçekte olan enflasyon. Tüm devletler mi manipülasyon yapıyor? Zaten bu işi Amerika başlattı Emel'ciğim. 1980'lerde Amerika'da enflasyon patlamıştı. Enflasyonu düşürmek için 2 şey yaptılar. 1, çok yüksek faiz uyguladılar. 2, enflasyon hesaplama yöntemini değiştirdiler. Eski yöntemle, Amerika'da da ENAC gibi kuruluşlar var. Eski 1980 öncesi devlet yöntemiyle, o da bir devlet yöntemi, hesapladıklarında ortalama bugünkünün 2 katı çıkıyor. Cetveli değiştirdiler. Aynen. Yani bugünkü TÜİK evet biraz daha fazlasını yapıyor bizde ama ortalama pek değişmiyor. Dünya genelinde Almanya'ya da gidin, İsviçre'ye de gidin, Japonya'ya da gidin, Amerika'ya da gidin, işte Tanzanya'ya da gidin, Zambia'ya da gidin. Devlet bir rakam açıklıyorsa o zaten yöntem Amerika'dan kopyalandı. Çarpı 2 yapın Çarpı siz. 2. Aynen. Şimdi diyelim ki hedefi tutturamadılar. %30 civarında oldu. Onu da 2 ile çarpın. Demek ki bizim gelecek sene karşılaşacağımız enflasyon aslında %60 civarında. Yani en iyi ihtimalle %40, en kötü ihtimalle %60 ve üzeri. Buna baktığımız zaman şimdi banka faizi garanti %43 veren var, 45 veren var. Yani iyi ihtimali tuttururlarsa diyelim ekonomi yönetimi, paranızın değer kaybetmesini önleyebilirsiniz mevduatta. Erimesini belki önleyebilirsiniz. Ama kötü ihtimale geçersek %60 olacağı için reel enflasyon, gene paranız bir miktar erir. Ama hiç bankaya koymamak, hiç faize koymamak, hiçbir yatırıma koymamak durumunu yaparsanız paranız tamamen erir. İnançları nedeniyle bunu tercih etmeyen vatandaşa ne söylersin peki? Bu bankacılık sisteminde demin ifade ettiğim gerçek enflasyonu hesaplarsanız zaten bir faiz yok. Yani faiz diye verdikleri şey anca paranızın değerini başa baş tutacak bir miktar. Ama siz yine de ben adı faiz, ben buna karışmak istemiyorum diyorsanız o zaman zaten işte altın var, gümüş var. Eğer öğrenebiliyorsanız, eğer yani öğrenmeniz şart bana göre, yani gelecekte 10 yılda 20 yılda birey olarak, şirket olarak, devlet olarak ayakta kalmak istiyorsanız bu kripto, bitcoin işini öğrenmeniz şart. Rezervlerinizi dolar ve benzeri kağıt ve sınırsız basılan varlıklardan sınırlı olan altın, gümüş ve özellikle de kriptolara geçirmeniz lazım. Niye? Bugün Trump'ın söylediğini ben 2017'de söylemiştim. Bu bir rezerv varlıktır. Devletimiz bunu almalıdır. O zaman devletin kasasında 100 milyar dolar civarında para vardı. Bunun %2'sini bakın riske etseydi. Şey diyorlar işte devlet kumar oynar mı? Ya bu kumar değil ki kardeşim, bu bir rezerv varlık. Şimdi devlet bunu yapsaydı 100 milyar doların 2 milyar dolarını Bitcoin'e çevirseydi, bakın bir şey almıyor. Bir de böyle bir devlet yetkilileri de bu kafada. İşte biz Bitcoin alıyormuşuz, dışarıya dolar gidiyormuş. Hala doları kıymetli görüyor. Ya dolar kıymetli değil kardeşim. Doları sınırsız bir şekilde basıyorlar. Demin anlattım, 200 yılda bastıklarının 3 katını 3 ayda basıp piyasaya sürüyorlar. Bu kıymetli değil. Basılmayan şey kıymetli. Sen Bitcoin'i aldığın zaman da bir para almış oluyorsun. Devlet üzerinden şimdi vatandaş da kendine bunu uygulayabilir. 2 milyar dolarlık alsalardı bugün en az 200 milyar dolar kasada fazladan para olurdu. Türkiye'de enflasyon olmazdı. Bak %4 milyar dolarlık alsalardı 400 milyar dolar olurdu. 5 milyar dolar alsa 500 milyar dolar olurdu. Bak aldığın risk sadece %5. Diyelim ki vatandaş hiç para kazanamıyor, para biriktiremiyor. Biriktirse işte 1000 dolar biriktirdi. Bugün 1000 dolar artık para sayılmıyor yani. 2017'de 1000 dolarını Bitcoin'e yatırmış olsaydı ve piyasayla hiç ilgilenmeseydi. Bak atsaydı onu evet, oraya. hiç unutsaydı. 1000 dolar ne olacak, beni zengin mi edecek? 1000 dolar kaybolsa sıfır mı olacak? 100 katına çıktı. 1000 dolardan 100 bin dolara çıktı. Ne oldu? Senin para 100 bin dolar oldu. Bir daire parası oldu. 7 senede. Sadece 1000 dolar. Hiçbir yerde kazanamazsın bunu. Ve hiçbir şey de yapmadın. Yani yanına altcoin eklesen falan filan. Yani yarısını Bitcoin, yarısını altcoin yapsan 200-300 bin dolar olur. Yine hiç yani telefona hiç bakmasan, kapatsan. Bu böyle de olacak çünkü merkez bankaları deli gibi para basıyorlar. Maliyeler deli gibi borçlanıyorlar. Yani inanılmaz korkunç borç rakamları yapıyorlar. Şirketler için de bu geçerli. Bakın Amerika'da MicroStrategy şirketi
bunu başlattı. Kendi bilançosuna Bitcoin aldı. Sürekli Bitcoin alıyor. Hiç fiyatına bakmıyor. Yani düşük müymüş, yüksek miymiş? Şu anda en az 15-20 milyar dolar kar etti bu işten. Ve 7 sene değil, böyle 4-5 sene içerisinde. Bütün şirketler de, bütün devletler de, sonunda bütün vatandaşlar da aslında buraya gelecekler. Bu sezon olur demiyorum ama Bitcoin bir gün 1 milyon dolar da olacak. Bu böyle giderse 10 milyon dolar da olacak. Ama bir Yani gün onlarca olacak. yıl sonra mı, yoksa hani önümüzdeki yıllarda bu olur mu diyorsun? Yani bilmiyorum ama bir gün mutlaka olacak. Ben ondan kesin eminim yani. Gümüşe de çok puan veriyorsun. Gerçekten de gümüşü ilk söyleyen ekonomistlerdensin. Daha gümüşü tanımıyorken gümüşün bir hatta benim çocukluğumda evde gümüş gondollar falan olurdu. Hatırlıyor musun? Sizde var mıydı? Yani vardı. 900 ayar gümüş gondol vardı. Dolayısıyla gümüşü aksesuar ve işte biraz imkanı olanın evinde kullandığı çatal kaşık diye biliyorduk. Ama bir yatırım aracı. 1970'lerde Amerika'da şöyle bir şey oldu. Gümüşte müthiş bir fırlama olunca senin bahsettiğin o eski çatal bıçak takımları, süs eşyaları falan kuyumculara götürüldü ve o zaman bozduruldu. 1980'lerin başında, 79-80. Muhtemelen öyle bir dönem yine bizi bekliyor. Yani gümüşün de, altının da, Bitcoin'in de ben orta ve uzun vadede yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Arada şeyler olabilir. Mesela Trump vurulur. Bir dünya krizi olur. İşte dediğim gibi onu takip edeceğiz. İşte 2025'in yazından itibaren mi olur? 2025'in sonunda mı olur? Veya olmadan merkez bankaları para basıp bunu engellerler mi? Onları takip edeceğiz. Ama diyelim ki merkez bankaları ters köşe yaptılar. Maliyeler gerekli tedbirleri almadı. Bir kriz oldu. O zaman düşebilirler. Altın, Bitcoin, gümüş düşebilirler ama bunlar hep geçici olur. Yani nasıl 2022'de düştü, aslında onlar hep alım fırsatı. Biz onları böyle felaket gibi algılıyoruz ama onlar yeni gelecek olan vatandaşa sürekli bir alım fırsatı veriyor ama vatandaş pek oralı değil. Hala dediğim gibi dünyada bu işe gerçekten anlayan, uyanmış çok az kişi var. Bu da potansiyelin hala çok çok fazla olduğunu bize anlatan başka bir şey. Ne zaman ki herkes Bitcoin'in çok değerli olduğunu anlayacak, tıpkı altın gibi. Yani altının da bence ilk icadında kesin böyle oldu. Yani bugün Bitcoin'e böyle karşı çıkanlar kesin altın ilk icat edildiğinde de şöyle dediler. Ya bu sarı metal, ne işe yarar bu? İşte belki kadınlar şöyle süs eşyası olarak takar. Başka ne işe yarar? Ben niye şu anda para olarak kullandığım buğdayımı, arpamı, işte koyunumu, ineğimi, gerçekten işe yarayan şeyleri altına karşılık vereyim demişlerdir. Çok büyük bir ihtimalle. İşte altını ilk kullananlar zengin olmuştur. Sonradan herkes altını benimsedi. Altın hep artmaya devam etti 5000 yıldır. Ama ne oldu? Hızı yavaşladı. Bitcoin de bir gün oraya gelecek ama daha oraya işte hala %95 muhtemelen dünya nüfusunun bu işten hiç bilgisi olmadığı için daha oraya çok var diye düşünüyorum. Gümüşü saklamak çok zor. Likit gümüş mü bizim konuştuğumuz ve senin önerdiğin? Bir de gümüşte hani bir de boncuk boncuk olanlar var. Fiziki mi önerin? Yok, hayır. Ben diyorum ki bak, fiziki de olur, bankada da olur. İşte bankalar sıkıntı yaşayamaz mı? Yaşayabilir. O yüzden bankayı da tek çeşit yapma. 4-5 tane bankaya farklı farklı hesaplar aç. Yani bir tane bankaya bir şey olursa diğerleriyle sen kendini yüzdürmeye devam et. Kriptoda da tek borsaya, tek uygulamaya asla güvenme. İşte yok soğuk cüzdan falan filan. Kardeşim, bunların hepsi merkezi sistemler. Bitcoin değil onlar. Yani borsalar, cüzdanlar vesaire, bunların özellikle de merkezi olanları bir hacklemeye bakar. Merkeziyetsiz olanları da hackleyebiliyorlar. Türkiye'de zannediyorum bankadaki garanti, yani devlet garantisi olan para miktarı her banka için 950.000 TL'ye yükseltildi. Yani bir bankada Allah korusun ne olacağı belli olmaz. Dünya hali, yani öyle bir şey görmüyoruz şu anda ama Velev ki oldu. Velev ki oldu. Yani niye 4-5 bankada hesaplarını böl? Tabii o kadar paran varsa. Yani yoksa 950.000 altındaysa zaten devlet garantisi altındasın. Ama mantık bu olmalı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte herkes şey soruyor. En güvenli şey neresi? İşte gümüş fiziki mi olmalı? İşte bankada mı olmalı? Ya bankada da olur. Fiziki de olur. İşte ben fizikiyle uğraşamam. Bir şey olur, bankalara ulaşamazsın. Allah göstermesin, dünyanın bin türlü hali var. Fiziki de bulunsun.
şeyde bulunsun, bankada bulunsun. Hepsinin yeri var yani. Peki bir miktar kağıt param da olsun kenarda tutayım Tabii. diyenlere Var. Yani benim ne? Doları az yöntemimde- önce konuştuk. Ne Ama olsun şimdi o? Hani Türk- 3-5 kuruş Türk kenarda. insanında böyle bir şey var işte. Bir şeye ak ya da kara dediğimiz zaman onu öldürüyor. Şimdi dolar evet kötü ama senin bir kısım kenarda doların da olmalı. portföyün Cüzdanın içerisinde. kenarında olmalı mı? Cüzdanın kenarında, portföyün kenarında mesela işte düşüş sezonu geldi veya işte 2021'de ya da 2013'te olduğu gibi yaz aylarında küt diye çok kripto varlıklar ya da altın düştü diyelim. Kenarda doların olursa o zaman o dipleri de fırsat olarak değerlendirebilirsin. Dolar euroyu geçecek mi sence? Ya benim için hiç önemli değil. İsterse geçsin, isterse geçmesin. Beni hiç alakadar etmiyor. Yani başka ekonomistler bu konular üzerine kafa yoruyordur tabii ama ben hiç yormuyorum açıkçası. Çünkü ben sınırsız paralara karşı sınırlı parada olmak gerektiği felsefesi üzerinden gidiyorum. O kurlar üzerindeki ilişkiler yani ihracat yapanları ilgilendirir. Yani benim ilgi alanım değil orası. Ben ekonomideki ana sorunun rezerv varlık olduğunu düşünüyorum. En başından beri yani 2013'te kitabımı yazdığımdan beri 2017'de Bitcoin piyasasına girdiğimde bunu daha da kuvvetlendirdim. Rezerv varlığı değiştirmemiz lazım. Altın, gümüş, Bitcoin ağırlıklı rezervimiz olması lazım. Yoksa bu değişim rüzgarında ayakta kalamayız. Demin anlattığım örnekler gibi. Yani vatandaş 2017'de çevirseydi, devlet 2017'de çevirseydi bugün hiçbir sorunu olmazdı ekonomik olarak. Ve bundan kurtuluş yok. O yüzden şirketlerin düşüneceği şey dolar euroyu geçer mi falan filan. Bunları da tabii bakacaksın yani günlük operasyonların için ama senin için asıl sorun o değil. Yani dolar da euroyu geçse, euro da doları geçse sen kurtulamazsın bu rezervini doğru yere koymadığın sürece. Benim anlayışım bu olduğu için o taraflarla ilgilenmiyorum. Yani küçümsediğim için değil. Asıl sorun burada, rezervde. Sen kazandığın parayı nereye koyuyorsun? Önemli olan bu. Buraya koymazsan, altın, gümüş, Bitcoin'e koymazsan senin için şirket olarak da, birey olarak da, devlet olarak da gelecek yok. Bak artık kapıyı çalıyor yani Putin kabul etmiş, Trump kabul etmiş. Sen hala işte doların, euronun paritesi ne olur diye asıl odak noktanı oraya verirsen senin yaşama şansın yok önümüzdeki 10-20 yılda. Bitcoin'i anlamayanın yeni dünyada yaşama şansı yok mu? Neden? Bakın mesela biz eski programlarda konuşuyorduk. Almanya'da kötü duruma düşecek, Japonya'da kötü duruma düşecek. Sizin hiç aklınıza gelir miydi? Volkswagen fabrika kapatacak. İflas şeyleri konuşulacak. Borsa değeri yarı yarıya düşecek. Şimdi bizi dinleyen şirket sahipleri ya canım bu adam da atıyor tutuyor demesinler. Bak, canlı örnek. Volkswagen ne yaptı? İşte dolara baktı, euroya baktı, Rusya'dan gaz alıyor mu ona baktı, buna baktı. Halbuki 2017'de rezervini değiştirseydi, MicroStrategy'nin bugün yaptığı gibi, bugün böyle bir problemle karşılaşmayacaktı. Yorumlara burada cevap ver istiyorum. Ya Erkan Hoca sen de konuşuyorsun ama ben Bitcoin'den battım diyene ne cevap vereceksin? Döngüleri işte biz ne diyoruz? Öğrenmen lazım. Hemen alman lazım değil. Öğrenmen lazım. Çünkü bu işin kendi mantığı, çerçevesi var. Demin söylediğimiz gibi döngüler var. Sen 2021'de tepeye geldiğinde döngünün en yüksek noktasında aldıysan tabii o zaman birkaç sene dönemi yaşayacaksın. Yani o batış dönemi dediğimiz, çöküş dönemi dediğimiz dönemi acılar içinde yaşayacaksın. Ama en kötü yerden alsan yani 2013'te, 14'te tepe işte $1000'dı mesela. Tepeden aldın $1000'dan. Ne oldu? 100.000 dolar oldu. Yani önce düştü $600'lara, $500'lara. O arada battım dedin 2015-16'da. Sonra ne oldu? Biz bir dönüşüm geçiriyoruz. Şu andaki üretim modelimiz sermaye yani kapital ve bununla fabrika üretimine dayanıyor. Ama her dönemde bu çalıştırılan köle, serf, işçi, bakın hep bir çalıştırılan var bir de çalıştıran vardır. Çalıştıran için çalıştırılan ne zaman pahalı hale gelirse sistem değişir. Mesela kölecilik vardı Roma'da, Yunan'da, işte eski Mısır'da, Sümer'de. Köleler ne zaman toprağa bağlı köylülerden yani serflerden pahalı hale geldiler dünya tarihi içerisinde. Sistem dönüştü, feodalizme geçti. Artık toprağa bağlı köylülük meydana geldi. Kimse köle satın almamaya başladı. Ne zaman serfler, toprağa bağlı köylüler
pahalı hale geldi. O zaman da işçilik doğdu. İşçilik ve makine üretimi. Şimdi ne hale geldi? Gelişmiş ülkelerde, özellikle bu işin ilk ortaya çıktığı yerlerde, İngiltere'de, Fransa'da, işte Amerika'da, Japonya'da, buralarda işçilik pahalı hale geldi. 2 nokta üst üste. Çok pahalı işçiler. O yüzden bütün sanayi Çin'e kayıyor. İşte Çin'de de pahalı hale gelince Endonezya'ya, Hindistan'a, Meksika'ya kayacak ama sonunda da bir kayacak yer bulamayacak. Biz şimdi bunu yaşıyoruz. İşçilik pahalı hale geldi. Bundan sonra artık robotlar mı çalışır, yapay zeka mı çalışır? Böyle bir şeye geçilecek. Bu geçiş döneminde de bizim eski sistem çökecek. Çöküyor. Zaten bakın 2008 yılında bütün finans sistemi çöktü dedik, değil mi? Bu finans sistemini çökmemiş gibi göstermek için merkez bankaları, maliyeler sürekli borç, sürekli para bastılar. O gün çökmüştü aslında. Şu anda çöktü zaten. Çöktü, bitti yani aslında. Bize bugün işte Bitcoin'e karşı olduklarını söyleyen, işte altını beğenmeyen ekonomistlerimiz var. Bunların hepsi 2008'de işsiz kaldı aslında. Yani merkez bankaları bunları kurtardı. O yüzden merkez bankalarına bayılıyorlar. Ay Powell ne kadar iyi bir adamsın falan. Onları yüceltiyorlar. Bir şey yaptıkları yok o Merkez Bankası başkanlarının. Janet Yellen'a hayranlar, Lagarde'a hayranlar, işte banka patronlarına hayranlar, işte JP Morgan'ın patronuna falan hayranlar. Ya arkadaş bunlar ne yaptı? Bunlar battı ya. Bunlar sınırsız para basıp sistemi tekrar yüzdürdü. Sistem artık geri dönemeyeceği için şimdi herkes bir hayaller kuruyor. Tekrar işte aileyi tekrar kursak, fabrikaları tekrar Amerika'ya taşısak düzeliriz zannediyorlar. Düzelemezler. Hiçbir zaman böyle bir şey tarihte olmamıştır. İşçilik pahalı hale geldi ve bunun yerini yeni ve daha ucuz teknolojiler alacak. İşte blockchain alacak. 10 bin işçinin, 20 bin işçinin yaptığı işi 50-60 kişiyle yaptırtan teknoloji. İşte robotlar alacak fabrikalarda yemeden, içmeden, uyumadan çalışan robotlar, yapay zekalar vesaire alacak. Ve bu sistem değiştiği sırada da mecburen hükümetler, merkez bankaları piyasaya sürekli borç ve sınırsız para sürecekler. O yüzden de geçici olarak mesela diyelim ki atıyorum şimdi Bitcoin işte 2025 sezonunda 200 bin doları gördü. İnşallah görür. Bu sadece temenni, görmeyebilir, bilmiyoruz. Ama diyelim ki gördü. 2026'da da düşüş sezonu geldi. Hop Bitcoin işte 200 bin dolardan aldın sen, küt düştü 40 bin dolara, 50 bin dolara. Battım dedin, o 3-5 sene sonra, 10 sene sonra bir gün 1 milyon dolarda olacak, 10 milyon dolarda olacak. Bu anlattığım yapıdan dolayı. En son yayında şöyle bir ifade kullanmıştın. Devletler vatandaşının tepesinden adeta para yağdıracak. Ben de bunu manşete taşımıştım. Şimdi de aslında bunu devam ettiriyorsun. Mesela EYT o dönem sen bu açıklamayı yaptıktan kısa bir süre sonra çıktı. EYT aslında senin öngördüğün bir şeydi. Evet. Şimdi bir şeyler bahane edilerek yine vatandaşa para bombardımanı verilecek. Devam edecek mi? Şöyle yani muhtemelen 2025'te olmayacak. Enflasyon biraz düşsün diye bekleyecekler. Seçim dönemi geldiği zaman mesela o kademe konusu gündeme gelebilir. Yurt dışında da 2020 krizi olduğunda ne oldu? Direkt vatandaşların cebine, yani 2008'de bankalara verilmişti o paralar, basılan paralar. 2020'de direkt vatandaşların cebine para koydular. 2020'de 200 yılda Amerikan Merkez Bankası ürettiği paranın 3 katını 3 ayda boca ettiği zaman 2008'de sadece bankalara vermişti. 2020'de hem bankalara verdi, hem şirketlere verdi, hem de direkt vatandaşın cebine, hatırlarsanız, para koydu. Çünkü bakın sistem çöküyor. Bir sürü insan bu yeni teknolojilerle işsiz kalacak. Şu anki zaten mesela bizim devletimizde ben size söyleyeyim, muhtemelen 2 memurdan bir tanesi bankamatik memuru ya da 3 memurdan bir tanesi, hadi biraz daha iyimser olayım. Ya sadece para alıyor, maaş alıyor. İşte 3-4 yerden maaş alanlar var falan. Devletler bunu uygulamaya devam etmek zorunda kalacaklar. Şimdi işte dediğim gibi hayalci politikalar var. Mesela işte Arjantin'de Milei diyor ki ben personeli çıkartıyorum kardeşim işten. Tamam, sen devlet harcamalarını düşürmüş olursun. O işsiz kalan adam ne olacak? O işsiz kalan kadın ne olacak? Dünyanın her yerinde bu politikalar bir şekilde devam edecek. Yani devletler o işsiz kalan yığınlara ya vatandaşlık maaşı şeklinde para dağıtacaklar ya da işte böyle bankamatik memuru şeklinde ya da güya işe gidip geliyor ama fiiliyatta yaptığı hiçbir şey yok. Bu şirketlerde de böyle bu arada. Farkındaysanız mesela Elon Musk
çıktı Twitter'ın büyük kısmını işten attı. Hiçbir şey olmadı Twitter'da. Demek ki o insanlar boşu boşuna orada maaş alıyorlarmış. Birçok şirkette de bu durum var. Mesela ben Wall Street Journal'da çalışırken herhalde o grubun dünya çapında 10 bin falan çalışanı vardı. Yani binlerce çalışanı vardı. Ve aslında o kadar çalışana gerek var mıydı? Bunlar şirketlerde de konuşulacak. Ama para basma, işte vatandaşlık maaşı, bankamatik memurluğu, bunlar artarak devam edecek. Ve bunların bize sonucu her zaman ne olacak? Enflasyon. Enflasyon, enflasyon. Yani 1929 tarzı böyle bütün bankaların kapandığı bir kriz olsa bile böyle bir ihtimal var ama büyük ihtimalle merkez bankaları bu olmadan önce müdahale etmek isteyecekler, yani para basarak. Şimdi onu söyleyeceğim. Bir yere geldiğinde artık ışığı kapatıp dükkanı kapatıp çıkacaklar mı? Bu işin son noktası nedir? Yani hani öyle, Great Reset deniyor öyle ya. olsa bile. Öyle bir takvim var mı senin öngörü listende? Ya şimdi şöyle. Hani geldik duvara tosladık artık bitti denecek zaman mi? zaman böyle şeyler olabilir. Yer yer olabilir. Mesela Yunanistan'da oldu, işte 2010'larda, Kıbrıs'ta oldu. Bankalar kapandı bir anda. İnsanlar paralarını alamadı. Hatta ilk Bitcoin sıçrayışı o Kıbrıs krizi zamanında oldu. İnsanlar bankalardan paralarını alamayınca Bitcoin'e yüklendiler ve Bitcoin o zaman çok büyük sıçrama yapmıştı. Altın falan sıçrama yapmıştı. Böyle durumlar olabilir. Zaman zaman yer yer. Şu anda böyle bir işaret görüyor muyum? Hemen acil olarak böyle bir işaret görmüyorum. Zaman zaman olabilir ama bunlar da hep geçici olacaktır. Çünkü hiçbir devlet, hiçbir hükümet vatandaşıyla böyle karşı karşıya gelmek istemeyecektir. Hepsinin yapacağı şey para basmak. Mesela Yunanistan'da Avrupa Birliği baskısı altında olmasaydı, yani Euro şeyinde olmasaydı, bölgesinde olmasaydı, kendi merkez bankası olsaydı hemen kendisi para basardı. Krizi öyle atlatmaya çalışırdı. Bu Amerika'da da böyle olacak. Avrupa'da da böyle olacak. Japonya'da da. Şimdi Çin'i kuvvetli görüyor bazıları. Evet, Çin ekonomisi daha genç olduğu için, yani bu eski Avrupa, Amerika, Japonya, bunlar 100, 150, 200 senelik para ve sanayi ekonomileri. Çin bu işe çok daha sonradan girdi. İşte biz yavaş yavaş sanayi ekonomisi oluyoruz. Herkes ücretli çalışmaya döndü son işte 20-30 yılda. Biz daha genciz falan. Bizim borçlarımız daha düşük onlara kıyasla ama yine de çok borcumuz var. Yani bizde, Meksika'da, Nijerya'da bir süre daha bu işler devam edecek ama her yerde işin sonunda para basılacak, büyük borçlanmalar yapılmaya devam edecek. Hem şirketlerde hem devletlerde. Zaman zaman bu borç krizlerine uğrayacağız ama işin sonunda büyük paralar basılıp enflasyon giderek hızlanacak. O yüzden diyorum, altın, gümüş, Bitcoin, özellikle de Bitcoin, blockchain öğrenmeyenler için, bakın almayanlar için demiyorum. Öğrenince zaten alacaksınız. Öğrenmeyenler için gelecek karanlık, yani yok yani. Rezervinizi yeni sisteme uydurmazsanız, bu yeni rezerv sistemine geçmezseniz siz ne yaparsanız yapın. İstediğiniz kadar Ar-Ge yapın, araştırma yapın, geliştirme yapın vesaire, hepsi sonunda çöp olmaya mahkum olacak. Bu kadar büyüyen devlet borçlarının sonu savaşa götürür mü dünyayı? Yani savaş borcu daha da arttıracak bir şey. Yani savaş tabii ihtimali her zaman var. 3. Dünya Savaşı ihtimali var. İnşallah olmaz diyoruz. Belki olmamasını sağlayacak etkenlerden bir tanesi bu borçlar olabilir. Çünkü çok fazla borç var ve yeni savaş çok daha fazla borç demektir aslında. Yani savaş ekonomileri canlandırır falan gibi yanlış bir fikir var. Aksine savaş ekonomileri canlandırmaz. Hele de kaybeden taraftaysanız mahvolursunuz. Kazanan taraftaysanız bile, mesela işte Amerika Irak'a girdi. Yani bu bir savaş bile değil aslında. Karşıdaki ordu sizden çok daha kuvvetsiz. İşte Afganistan'a girdi ama bunların İşgal etti. trilyonlarca dolar masrafı oluyor. Ve bunlar hep borç hanesine yazılmaya devam ediyor. Yani akıllı bir yönetici aslında savaştan kaçınması lazım. Yani bizi belki 3. Dünya Savaşı'ndan geri tutacak etkenlerden bir tanesi bu olabilir. Yani herkes bakıp da ya biz bir de savaşa girersek daha da fazla borç olacak. Devlet vergi olarak topladığı gelirlerle bu borçları karşılayamaz noktasında belki işte o savaş olasılığından kurtulup uzakta durabiliriz.